olarak, çünkü pencere ölçülendirmesi zaten üzerinde var. Burayı tek bir parça olarak verelim. Bu sefer ne yapacağız? Continuous kullanabilirim arkadaşlar. Çoğun yazıp şuradaki hizayı enter deyip devam ediyorum artık. Şöyle tıklayarak enter, şuralara tıklayarak enter, sürekli enter, şöyle tıklamayla en son olarak da şuraya tıklayıp enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi burayı böyle yatay bir ölçenme olarak yaptım. Şimdi bunun altında bir daha yapacağız. For dedik. Bu sefer boydan boya toplam ölçüsünü yapabilirim. İsterseniz yine şekle bakalım. Burada şöyle bir farklı kademe biçimde ölçenme yapılmış. Bize gerekli olmayabilir. Düz de yapabiliriz. Bunu biz burada düşünüyoruz. Evet. Ondan sonra şimdi şuradaki mesafeyi vereceğiz. 460 ve burada 660 diye. Onları yapsak yeterli. Buradan şuraya kadar bir ölçü yapalım arkadaşlar. Şöyle. Ve aşağı doğru çekerken 40 yazıyorduk ve enter'a bastıktan sonra bir daha enter'a basıyorduk. Şimdi tekrar horizontal'dayız. Tıkladık. Buradaki toplam ölçüyü vereceğiz. Buraya tıklıyorum. Ve üzerine tıklayarak da hizayı belirleyebilirim böyle. Gördüğünüz gibi parça bir ölçendirme, kademeli bir ölçendirme. Yani şuradaki bölümün ölçendirmesi, şu gerideki bölümün bir ölçüsü, şu çıkıntılı bir görüntünde yine tek bir ölçüsü var. Şimdi bunların toplam ölçüsü olacak. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Buraya o iki tane ölçü olacağı için sonrasında toplam ve aks ölçülendirmesi. Bunun için şu kısmın biraz aşağı çekilmesi gerekecek. Onun için Escape'e basıyorum. Stretch komutuyla şöyle bunu seçip hafif aşağıya